Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Şimdi arkanıza yaslanın, kulaklarınızı iyice açın çünkü size öyle sımsıcak, öyle pırıl pırıl bir masal anlatacağım ki içinden rengarenk düğmeler fışkıracak. Bu hikayemiz babaannemin düğme kavanozu, tıpkı sizler gibi meraklı iki kardeşin bir kavanoz dolusu düğmenin ardındaki büyük sırrı keşfetme macerası. O düğmeler sadece kumaşı tutan minik yuvarlaklar değil, kocaman bir ömür kahkahalar ve unutulmaz anılar demekmiş meğer. Bu güzel masalı bizzat sizler gibi birçok çocuğun öğretmeni olmuş, onların dilini ve kalbini çok iyi bilen harika bir yazar kaleme aldı. Seher Keçe Türker. Seher öğretmenimiz anılarımızı, geleneklerimizi en güzel masallarla yaşatmayı çok seviyor. Şimdi bu sihirli kavanozun kapağını birlikte açmaya hazır mıyız? O zaman babaannemin düğme kavanozu başlasın. Babaannemin bir kavanoz dolusu düğmesi vardı. Onu tavan arası odasında görmüştük. Bir gün düğme kavanozunu odaya getirdik ve camlı dolabın içine bıraktık. Babaannem onu gördü ama bir şey demedi. Kavanozun nerede durduğunu unuttu sanırım. Yoksa onun kafasını mı karıştırdık? Renk renk, büyük küçük düğmeler çok güzel görünüyordu. İnsan onlarla oynamak istiyordu. Bazen düğmeler artıyor, bazen eksiliyordu. Bu durumdan düğmelerin bir sırrı olduğu hissine kapıldık. Öğrenmek için sabırsızlanıyorduk. Bir gün kavanozu elime aldım. Zeynep'le birlikte babaannemin karşısına geçtik. "Babaanneciğim, bu düğmeleri neden saklıyorsun?" Babaannem düğme dolu kavanozu elimden aldı. Derin bir nefes çekti. Sonra, "Bu düğmelerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun?" Zeynep muzip muzip gülerek, "Babaanneciğim, senin için kıymetli olduklarından sakladığını düşünüyoruz ama nedenini çok merak ediyoruz." Babaannem, "Anlamadım sanmayın, sizi gidi hınzırlar sizi." Neyse, kızmadım. "Düğmelerimi tavan arasından indirmekle iyi ettiniz. Onları özlemişim. Gözden ırak olan, gönülden de ırak oluyor," diye devam etti. "Her birinin anısı var. Bu düğmeleri anlatsam neredeyse hayatımı öğrenirsin. Düğmelerin bazen azaldıklarını da gördüm. Nereye gidiyorlar?" Babaannem bu sözüme de çok güldü. "Onlar bir yere gidemez. Bazılarını kavanozdan alırım, bir şeyin üstüne diker, yeni bir yerde yaşamalarını sağlarım." "Babaanneciğim, bilmece gibi konuşuyorsun. Ne demek istediğini anlamadım." Babaannem yine güldü. Çalışma odasına gitti, elinde bir kutuyla geldi. Biz merak içinde bekledik. Babaannem köşesine oturdu. Kutuyu özenle açtı. İçinden düğmelerden ve küçük boncuklardan yapılmış, kolları ve bacakları olan sevimli bir figür çıkardı. "Bunu daha önce görmüştünüz değil mi?" diye sordu. Biz bir ağızdan, "Evet, bu bizim dü. Alın elinize, bakın bakalım, dü neden yapılmış?" Elimize aldık, bir de ne görelim? Düğmelerden yapılmış. Göbeği büyükçe bir boncuktan, kol ve bacakları rengarenk küçük düğmelerden. Babaannem, "Düğmelerden yaptığım için adına dü dedim. Renk renk küçük düğmeler. Bunlar babalarınızın ve dedenizin gömlek düğmeleridir." Sonra kavanozdan mavi renkli bir düğme çıkardı. Elinde evirdi, çevirdi. Hey gidi günler! Bu düğme çok önemli. Dedenizle ilk görüşmemizde giydiğim ceketin düğmesidir. O gün hava çok güzeldi. Kalbimin çarpıntısını bu düğme saklıyor sanki. Birkaç düğmenin daha hikayesini anlattı. "Bakın, bu düğme benim ilk döpiyesimin düğmesi." Zeynep, "Döpiyes ne demek?" Babaannem, "Aynı kumaştan dikilen etek ve cekete denir. Öğretmen olunca döpiyes giymek zorunluydu. Hey gidi günler hey! Yıllar su gibi akıp gitti." Sonra 4 delikli beyaz düğmeyi gösterdi. Bu düğmeler de dedenizin pijama düğmeleri. Sonra bize karadam yaptığını söyledi. Karadamları getirdi, karadamların gözleri de düğmedendi. Arkasından kardeşlerimizin karadamlarını getirdi. Hepsinin gözü düğmeydi. En arkadaki gözlüklü karadam da benim. Ne kadar sevimli bir kar babaanne değil mi? Babaannem, "İşte bu düğmeler önemlidir. Çünkü babalarınızın bebek hırka ve yeleklerinin düğmeleridir. Şimdi sizin oyuncağınızın gözü oldular." Bu sırada ben inciye benzeyen düğmeleri gördüm. "Babaanneciğim, bunlar neyin düğmesiydi?" Babaannem, "O düğmeler çok zariftir. Özel günlerde giydiğim ipek gömleğimin düğmesiydi."
Delikleri olmayan bir düğme dikkatimizi çekti. İkimiz birden "Bunlar düğme değil galiba," dedik. Babaannem güldü. "Düğme olmaz olur mu? Düğme ama kol düğmesi." Ben "Kolun düğmesi mi olurmuş?" diye güldüm. Zeynep "Şaka mı bu babaanne?" Babaannem "Hayır kuzum, doğru söylüyorum. Erkek gömleklerinin kol ağzında düğme yerine bunlar kullanılırdı. Siz kol düğmeleri şarkısını duymadınız mı?" Babaanne hüzünle dalıp gitti. Şarkıyı mırıldanmaya başladı. Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi, başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi. İki küçük kol düğmesi, bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Bu şarkıcının kim olduğunu da siz bulun kuzularım. Sonra babaannem ani bir hareketle ayağa kalktı, odasına doğru yürüdü ve birkaç dakika sonra yamalı seccadeyle geri döndü. Seccadeyi yere serdi, yamalı bohçaya benziyordu. Bu seccadede de anılar yüklüdür. Evdeki herkesten bir parça vardır üzerinde. İşte bunun için kıymetlidir. Hepimiz bir yerlere dağıldık. O, bizi bir arada tutmaya devam ediyor. Şu kırmızı kadife kumaş parçasına bakınız. Koca ninenin gelinliğinin kumaşıdır. Bu renge Türk kırmızısı denir. Kızlar bu renk dikilen elbiseyle gelin olurlarmış. Seccadenin kumaş parçaları içinde dedemin pijamasından, babamın gömleğinden parçalar vardı. Bir de babaannemin elbiselerinden. Ben, "Yani gelinlik kırmızı renk miymiş?" Babaannem, "Evet ama her kırmızıdan olmazdı. Türk kırmızısı olacak. İşte bunun gibi." Kadife kumaş parçasını yeniden gösterdi. Biraz şaşkındık. Düğmelerden, kumaş parçalarından anı defteri olurmuş. Onlar belki de yazıdan daha çok şey anlatıyor. Bu düğme siyah renkli maxi mantomundu. Bu sarı renkli koca düğme spor ceketimindi. Ceketi rengi solana kadar giymiştim. Bütün düğmeler anı yüklüdür. Hepsinin anlatacak bir konusu vardır. Bir çocuğun okul formasında bulunan düğmelerini düşünün. Anlatacak ne çok hikayesi vardır. Bütün düğmeleri ortaya döküp oynamak istiyorum. Belki biriyle sohbet de edebiliriz. Biz de anı yüklü bir şeyleri biriktirmeyi düşünüyoruz. Belki de küçük taşlar biriktiririz, kim bilir. Sonra ikisi birden birlikte, "Babaanne, seni çok seviyoruz," diyerek babaannelerine sarıldılar. İşte masalımız burada sona erdi sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? Kocaman bir hayatın hikayesi küçücük düğmelerin içine sığmış. Tıpkı Seher Keçe Türker öğretmenimizin de bize gösterdiği gibi hayatımızdaki her nesne, her eşya aslında bir anı kumbarasıymış. Peki sizce Seher öğretmen neden böyle bir masal yazmış olabilir? Çünkü biliyor ki biriktirdiğimiz anılar ve hikayeler bizim en değerli hazinemiz. O yüzden eski eşyalarınızın sırrını sormaktan, büyüklerinizin anılarını dinlemekten asla vazgeçmeyin. Hatta belki siz de bu hikayeden ilham alıp kendi anı kumbaralarınızı oluşturursunuz, kim bilir? Bu güzel masal ve kıymetli öğütler için yazarımız Seher Keçe Türker'e kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu sıcak masalımızı beğenmeyi ve Baba Masalları kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın, olur mu? Bu arada masallarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın ki onlar da dinleyebilsinler. Bir sonraki masalda buluşuncaya kadar hayal gücünüz hep yanınızda olsun. Hoşça kalın ve anı biriktirmeyi unutmayın.